Merhaba craft tutkunları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizim için yılın en sevdiğimiz zamanları geldi. Ancak maalesef bu sene bu coşkuyu dışarıda pek yaşayamayacağız. O yüzden de yeni yıl ruhunu evinize taşıyacak bir video ile gelmek istedik bu hafta size. Çam ağacını veya evi süslerken kullanabileceğiniz 3 farklı süs örneği göstereceğim bugün. Yapım aşamalarını tek tek paylaşacağım süslerde daha önceki videolarımızda paylaştığımız farklı teknikleri kullandım. Ancak sanırım bugün sizinle ilk defa keçeyi kullanacağız. İlk süsümüz keçeden olacak. İkinci süsü kumaş ve panç nakışını kullanarak yapacağım. Üçüncüsü ise daha önce videosunu paylaşmış olduğumuz tuz seramiğinden olacak. Hadi gelin şimdi tek tek hangisini nasıl yaptığımı anlatayım. İlk önce keçeden başlayalım. Keçe benim kullanmayı çok sevdiğim bir ürün aslında. Çünkü kullanımı gerçekten çok kolay. İstediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz, kesip dikebiliyorsunuz, yapıştırabiliyorsunuz. Gerçekten çok kolay form alıyor. Aynı zamanda yapısı sebebiyle de ben kış aylarında yaptığım projelerde kullanmayı çok seviyorum ve yakıştırıyorum. Öncelikle mavi ve lacivert keçelerimi aldım. Bunlardan yuvarlak çıkartarak başlayacağım. Benim kullandığım yuvarlağın çapı 7,5 santimdi. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu mavi ve lacivert keçeler benim bazım olacak. Şimdi bunun üzerine keçeden farklı figürler kesip yapıştıracağım. Beyaz keçeyi kullanarak ben üzerlerine böyle bir kare örtüsü yapmak istedim. O yüzden de aynı ölçülerdeki yuvarlaklardan yapıyorum. Yuvarlakların ortasından böyle dalgalı bir çizgi çiziyorum ki kare örtüsü efektini verebileyim. İsterseniz bu yuvarlaktan çıkacak iki parçayı da kare örtüsü olarak kullanabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Kıyafetlerin içerisinde askıya daha kolay asmak için böyle ipler olur bilirsiniz. Ben onları genelde kesip saklıyorum. Şimdi de bu süsleri askı yapmak için bu iplerden kullanacağım. Süslerime uygun renkte 2 tane buldum sakladığım ipler arasında. Bunları süslerin üzerine yerleştireceğiz. Üst kısmına dikiş makinesiyle iki parçanın içerisinde kalacak şekilde yerleştiriyorum. Askıları dikiş makinesiyle yerleştirdikten sonra da yavaş yavaş keçelerin üzerine figürleri yapıştırmaya başlayacağım. Öncelikle hazırladığım kare örtüsünü yapıştırıyorum. Ben keçeleri birbirine yapıştırırken kuvvetli bir yapıştırıcı kullanıyorum genelde. Şimdi diğer keçeleri kullanarak da birkaç farklı figür yapacağım. Birkaç çam ağacı, kardan adam, ev gibi figürler olacak. Bunları kestikten sonra da üzerine yine kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Figürleri yapıştırdım. Şimdi gökyüzünde de kar taneleri efekti yaratmak istiyorum. Bunun için de ipimi kullanıp Fransız düğümüyle kar taneleri yapacağım. Fransız düğümünün nasıl yapıldığını nakış teknikleri videosunda anlatmıştık. Yukarıdaki kartlara onu koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu noktada artık üzerindeki süsleme işlemlerim bitti. Artık iki keçeyi birbirine yapıştırabilirim. Etrafında daha düz bir görüntü elde etmek için battaniye dikişini kullanarak da sürfile yapacağım şimdi. Battaniye dikişi yine daha önceki nakış teknikleri videomuzda vardı. Ama burada birazcık daha farklı bir uygulama var. Şimdi onu da tekrar göstereceğim. Sürfilede öncelikle birazcık kenardan boşluk bırakıp içeriden ipimizi batıyoruz. Sonrasında etrafından bir kere dolayıp tekrar aynı noktadan bir kez daha ipimizi geçiriyoruz.
Ondan sonra daha düz bir görüntü elde etmek için çıkardığımız ipi bu düz ipin içerisinden geçiriyoruz. Ondan sonra da kenardan aynı mesafeyi bırakarak biraz öteden tekrar ipimizi batıyoruz. Bu sefer ipi tam olarak çekmiyoruz. Çekerken oluşan o aralıktan iğnemizi geçirerek ipimizi çekiyoruz. Ve bu şekilde aynı mesafeleri bırakarak ilerliyoruz. Kenarlarındaki sürfileyi tamamladıktan sonra artık keçe süslerimiz kullanıma hazır. Şimdi ikinci süsümüze geçebiliriz. Ben bunda panç nakışını kullandım. Biliyorsunuz panç nakışını daha önceki videolarımızda yine anlatmıştık. Onu da yine kartlara koyuyorum. Öncelikle çapı 9,5 santim olan yuvarlaklar çizdim. Sonra da bu yuvarlakların tam ortasına gelecek şekilde çeşitli yıldız, çam ağacı gibi figürler yaptım. Bu figürlerin içerisinde panç nakışıyla doldurdum. Panç nakışı yaptığım yuvarlak ön yüzüm olacak. Bir de bunun arkasında yine aynı boyutlarda bir tane daha düz yuvarlağa ihtiyacım var. Onu da ayrıca keseceğim. Panç nakışını tamamladıktan sonra da yuvarlağın etrafından biraz mesafe bırakarak kumaşı kestim. Yani çizdiğim bu yuvarlaklar benim rehberim olacak. O yüzden de etrafında dikiş payı bırakarak kesim işlemini yaptım. Şimdi kumaşları kestikten sonra da arkalı önlü iki yuvarlağı birbirine dikeceğim. Yuvarlakların kenarında su taşı olmasını istedim. Bu yüzden de dikiş makinesiyle geçeceğim yuvarlağın hemen üzerine su taşını yerleştiriyorum. Su taşının iki kumaşın arasında kalmasını istiyorum. Bu yüzden de ön yüze iğneledim. Su taşını yerleştirdikten sonra da artık iki yuvarlağı birbirine dikebilirim. Ben arkadan dikiş yapacağım. Bu yüzden de kumaşı ön yüze döndürmek için küçük bir boşluk bırakacağım. Bunu da askıyı takacağım yerde, yani yukarıda bırakmayı düşünüyorum. İki yuvarlağı birbirine dikerken bu çizdiğim yuvarlakların üzerinden dikiş makinesiyle geçeceğim ki aslında dümdüz bir yuvarlak elde edebileyim. Etrafından dikiş makinesiyle geçtikten sonra da bıraktığım boşluktan tersini çeviriyorum. Ben yaptığım bu süsün birazcık hacimli olmasını istiyorum. O yüzden de içerisine birazcık elyaf koyacağım. Sizde elyaf yoksa pamuk da koyabilirsiniz. Son olarak açıkta kalan boşluğu kapatacağım. Burada dikiş izinin çok belli olmaması için elle dikiş yapmak istiyorum. Boşluğu kapatmadan önce içerisine bir de askı yerleştiriyorum ki istediğim bir yere asabileyim. Ben bu şekilde iki tane örnek yaptım. Siz istediğiniz şekilde farklı figürlerle yapabilirsiniz. Bence kırmızı renkleriyle çok güzel bir tamamlayıcı olacaklar. Son olarak tuz seramiğini kullanarak çeşitli süsler yaptım. Tuz seramiğinin detaylı anlatımını da köşedeki kartlara koyuyorum. Ben bunları videodaki gibi hazırlamıştım. Kurabiye kalıpları kullanarak yıldızları yaptım. Çam ağaçlarını da kendi elimle kestim. Sonrasında da beyaza boyayıp son defa vernikledim. Şimdi de üzerine keçeli kalemlerle çeşitli süslemeler yapacağım.
Ve son olarak süslemelerime uyumlu olacak şekilde metalik iplerden de askılar yapıyorum. Ve hepsinin askılarını yerleştirip bunları da tamamladım. Evet, üçünü de tamamladık. Umarım sizin için hem anlaşılır hem de ilham verici bir video olmuştur. Aralık ayı boyunca da yeni yıl ruhunu yansıtacak farklı projelerle sizlere gelmeyi planlıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve her hafta Cuma günü yayınladığımız videoları kaçırmamak için de hem abone olup hem de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.